I swear to God, I will hunt you down and stick a loaded hot piece of dynamite right up your. Paul Thomas Anderson'ın 130 milyon dolarlık bütçesiyle kariyerinin en büyük prodüksiyonu olan yeni filmi One Battle After Another, çıktığı ilk andan beri hem eleştirmenlerden hem de seyircilerden övgüler alıyor. Peki bu övgüler gerçekten haklı mı? Gelin bu devasa prodüksiyonu birlikte inceleyelim ve Anderson'ın bir kez daha büyük bir başarıya imza atıp atmadığına karar verelim. Sinema okulunu sadece 2 gün sonra bırakmak gibi devrimci bir eylemle kariyerine başlayan Paul Thomas Anderson, Amerikan sinemasının en özgün seslerinden biri. There Will Be Blood'da petrol baronlarının kanlı hırsını, The Master'da dini tarikatların psikolojik derinliğini anlatan Anderson, yeni filminde kamerasını doğrudan Amerikan politikasına çeviriyor. Bunu yaparken de yine bir Thomas Pynchon eserinden, 80'ler Amerikasında geçen Vineland romanından ilham alıyor. Kitap temelde gençliklerini 60'lı yıllarda yaşamış karakterlerin geriye dönüşleri aracılığıyla o 10 yılın özgür isyan ruhunu 1960'lardan 1980'lere kadar ABD toplumunda meydana gelen kayma ve dönüşümle dile getiriyor. Film, Leonardo DiCaprio'nun canlandırdığı eski bir devrimci olan Bob'un French 75 adlı radikal bir örgütle yaşadığı geçmişin ardından kızıyla birlikte saklanmasını konu alıyor. Ancak yıllar sonra Sean Penn'in canlandırdığı eski bir düşman, yani katı ve ırkçı Albay Lockjaw yeniden karşısına çıkarak onun hayatını bir kabusa çeviriyor. DiCaprio'nun karakteri tam bir korkusuz korkak. Geçmişte ne kadar radikal ise şimdi o kadar paranoyak. Alkol ve uyuşturucuya batmış bir adam. Hikaye işte bu üç karakter. Bob, kızı Willa ve Albay Lockjaw üçgeninde nefes kesen bir tempoyla ilerliyor. Film daha ilk saniyesinden itibaren kurduğu yüksek tempo ve gerilimi 3 saate yakın süresine rağmen neredeyse hiç kaybetmiyor. Evet, yer yer hafif bir yavaşlama hissedilse de genel olarak sürükleyici bir anlatıya sahip. Anderson, Trump hükümetinin güttüğü politikaları, göçmenlik, ırkçılık ve savaşın gerçekleri gibi kritik konuları şiddetli bir hicivle harmanlayarak dram, kara komedi ve gerilim üçgeninde sunuyor. Özellikle Bob ve Benicio del Toro'nun canlandırdığı Sensei karakteri filmin kara komedi dozunu artırarak yer yer kahkahalara boğuyor. Performanslar ise tek kelimeyle kusursuz. Özellikle Sean Penn canlandırdığı Albay Lockjaw karakteriyle ödülleri tek başına zorlayacak gibi duruyor. Ancak tüm bu ustalığa rağmen filmin temelde yatan hikayesi ne yazık ki fazlasıyla klişe. Ve bu kadar klişe bir hikayeye bolca politik görüş boca edildiğinde ne kadar harika oyunculuk, müzik ve görsellik eklerseniz ekleyin, temel bir yavanlık hissi kalıyor. Yaptığı eleştiriyi komediyle bolca süsleyince orta karar bir politik eleştiri ortaya çıkıyor. Filmi genel olarak beğendim ama eleştirmenlerden gelen o başyapıt yorumlarının abartılı olduğu kanaatindeyim. IMAX salonlara bu kadar devasa paralar verilip dev ekranda 3 saat siyaset propagandası izlemek ister misiniz bilemedim. Yine de fırsat verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdi filmin derinliklerine inip o kanlı başlangıcı, karakterlerin motivasyonlarını ve o bitmek bilmeyen kovalamacayı konuşma zamanı. Eğer filmi izlemediyseniz aman dikkat, buradan sonrası filme dair spoiler içeriyor. Film bizi doğrudan aksiyonun kalbine, French 75 adlı radikal örgütün Meksika sınırındaki bir askeri üsse düzenlediği cüretkar bir saldırıyla atıyor. Burada grubun bomba uzmanı olan ve o zamanlar Pat Calhoun adını kullanan baş karakterimiz Bob ve grubun asi, karizmatik lideri Perfidia ile tanışıyoruz. Ancak bu sadece bir başlangıç. Asıl çatışmanın tohumları Perfidia'nın üssün komutanı Albay Lockjaw ile karşılaştığı o sahnede atılıyor. Aralarındaki an basit bir düşmanlıktan öte nefretle harmanlanmış, tehlikeli ve erotik bir güç oyunudur. Perfidia, albayı cinsel olarak aşağılayarak onu kilit altına alır ve bu hareket Lockjaw'ın hayatını sonsuza dek değiştirecek bir saplantıyı ateşler. Kısa bir süre sonra bu nefret dolu çekimden filmin trajedisinin anahtarı olan bir çocuk, Willa, doğar. Ancak Perfidia'nın içindeki devrim ateşi sakin bir aile hayatını reddeder ve hem Bob'u hem de kızı Willa'yı terk eder. Onun bu isyanı bir baskın sırasında istemeden de olsa siyahi bir memuru öldürmesiyle son bulur. Filmin ırkçılık teması düşünüldüğünde bu nokta çok manidardır. Karakterin çöküşü yine sistemin bir parçası olan başka bir azınlığın elinden olur. Yakalanan Perfidia, Lockjaw'ın eline düşer ve albay onu bir seçim yapmaya zorlar. Ya onunla yeni bir hayata başlayacak ya da hapiste çürüyecektir.
Perfidia, köstebek olup tüm grubu ifşalayıp ortadan kaybolurken Lockjaw herkesi tek tek avlayıp bir savaş kahramanına dönüşür. Bob ise kızıyla birlikte sahte bir kimlikle yer altına çekilmiştir. Aradan geçen 16 yıl karakterlerimizi tanınmaz hale getirmiştir. Bob, geçmişin hayaletlerinden kaçarken alkol ve uyuşturucuya sığınmış, paranoyak bir enkazdır. Kızı Willa ise babasının aksine Sensei adında birinden aldığı eğitimle güçlü ve soğuk bir savaşçıya dönüşmüştür. Ve işte film tam bu noktada yeniden başlıyor. Lockjaw, Christmas Adventurers Club adında saflığı takıntı haline getirmiş beyaz milliyetçisi bir örgütten davet alır. Bu davet onun 16 yıldır uyuyan saplantısını yeniden alevlendirir. Bu saf topluluğa kabul edilmek için kendi melez kızını yani günahının yaşayan kanıtını ortadan kaldırması gerekmektedir. Bu andan itibaren film üçlü ve amansız bir kovalamacaya dönüşür. Lockjaw kızı Willa'yı avlamaktadır. Lockjaw'ın sırrını öğrenen beyaz milliyetçi örgüt saflığı bozulduğu için Lockjaw'ı avlamaktadır ve Bob o ise tüm bu kaosun ortasında adeta Big Lebowski'den fırlamış bir anti kahraman gibi yakalanmadan kızını bulmak için bir onun bir bunun peşinden sürüklenmektedir. Film aslında Bob'un hikayesinden çok Willa ve Lockjaw arasındaki o kanlı miras çatışmasına odaklanıyor. Bob olayları tetikleyen bir hayalet, Willa ise o hayaletin yarattığı gelecektir. Filmin finali bu üçlü avın kanlı bir şekilde son bulmasıyla neticelenir. Albay Lockjaw ironik bir şekilde üyesi olmak istediği o saf örgüt tarafından gazla boğularak infaz edilir. Bob ve Willa yeniden bir araya gelir. İkili daha sağlıklı bir ilişki üzerine yeni bir sayfa açar. Bob yeni adımlar atarak her ne kadar uzak olsa da çalışma hayatına atılmaya karar verir. Willa ise bambaşka bir yola girer. O artık sadece bir kurban değildir. O annesinin isyankar ruhunu ve Lockjaw'ın savaşçı genlerini miras almış. Babasının korkaklığından ise ders çıkarmış. Devrimci olma yolunda ilerleyen yeni bir figürdür. Filmin en sonunda babasından ısrarla gizli şifreyi istemesi, onun artık kimseye güvenmediğini, kendi yolunu kendi çizeceğini gösteren sembolik bir andır. Willa, babasının kaçtığı o savaşı şimdi kendi başlatmaya hazırdır. Peki tüm bu kaosun, bu bitmek bilmeyen savaşların sonunda elimizde ne kalıyor? One Battle After Another benim için hem takdire şayan hem de bir o kadar sinir bozucu bir film. Bir yanda kusursuz bir işçilik, diğer yanda ise ne yazık ki tanıdık bir hikaye. Önce iyi taraflardan başlayalım. Karakter ve oyuncu performansları tek kelimeyle muazzam. Sean Penn, Hitler'i andıran saç kesimi ve faşizan tavırlarıyla o kadar unutulmaz bir Albay Lockjaw portresi çiziyor ki şimdiden ödül sezonunda adını duyacağımıza eminim. Leonardo DiCaprio'nun Big Lebowski'den fırlamış gibi kırmızı gecelikle koşturan Bob'u ve Benicio del Toro'nun Sensei karakteri ise filmin o absürt kara komedi ve hiciv damarını mükemmel bir şekilde besliyor. Yönetmenlik koltuğunda Paul Thomas Anderson'ın ustalığı da su götürmez. Asla düşmeyen tempo, sürekli bir kargaşa hissi ve aksiyon filmlerini aratmayan sahneler seyirciyi koltuğuna bağlıyor. Ancak madalyonun bir de diğer yüzü var. Filmin en büyük sorunu tüm bu teknik ustalığın ve harika performansların üzerine inşa edildiği temelde, yani senaryosunda yatıyor. Hikaye ne yazık ki fazlasıyla klişe. Daha da önemlisi film ciddi bir politik eleştirim olmak istiyor. Yoksa absürt bir eğlencelik mi? Bir türlü karar veremiyor. Bu ton karmaşası filmin sürekli arada kalmasına sebep oluyor ve dramatik etkisini zayıflatıyor. İşte bu yüzden One Battle After Another için nihai yorumum şu. Evet, kesinlikle iyi bir film. Hatta izlemesi çok keyifli. Ama ilk yorumların ve hatta Martin Scorsese'nin filmi 3 kez izlediği iddiasının yarattığı o başyapıt beklentisini karşılamıyor. Yıllar sonra Anderson'ın There Will Be Blood gibi diğer dev filmlerinin yanında anılacağını düşünmüyorum. Çünkü tüm o parlak ve gürültülü yüzeyin altında hikaye biraz yavan kalıyor. Ama bu sadece benim görüşüm. Asıl merak ettiğim, siz ne düşünüyorsunuz? Paul Thomas Anderson'ın yeni filmi One Battle After Another'ı izlediniz mi? Sizce de ilk tepkiler biraz abartılı mıydı? Yoksa yeni bir başyapıtla mı karşı karşıyayız? Filme dair tüm görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ve elbette bu gibi daha çok ayrıntılı film incelemesi için kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi de ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşene kadar ayrıntılara takılın.